Selam, sesleri duyuyor musunuz? Kuşlar ötüyor, birds are chirping. Sniff, they were sniffing each other. Birbirlerini kokluyorlardı. Evet, English Central'dan ben Gamze. Amerika'daki günlük hayatımdan sizler için hazırladığımız vloglar içerisinde aynı zamanda İngilizcenize katkı sağlayacak bilgiler paylaştığımız serimize hoş geldiniz. Bugün doğayla iç içeyim, New Jersey'deyim. O yüzden sizlere birazcık bahçe vocabulary'si paylaşmak istedim. Hava o kadar sıcak ki ama nefes bile alamıyorum. Hemen koşun. Çimleri bugün biçtiler. O yüzden misafirlerime sizlere güzel bir bahçe gösteriyorum. Çimleri biçmek mow in the lawn demek. Belki diyebilirsiniz çimen grass değil miydi? Evet. Lawn ne demek oluyor peki? Bir evin önündeki çimlerin toplu çimenlere lawn deniyor. Şu an bir şey mi ısırıyor beni? Neyse. Ama mesela bu toplu çimenler bir futbol sahasında ise o zaman field oluyor. Şimdi bir göreve gidiyoruz. Evet, arkamda gördüğünüz iki köpek, hatta bir tane daha var o evde. Sürekli tuvaletlerini yapıyorlar ve ben maalesef onu toplayacağım. Hoş bir görüntü olmadığı için size onu göstermeyeceğim ama kullanmadan önce şunu göstereyim. Shovel, rake veya garden fork da diyebiliriz. Arkadaşlar organik gübre kullanıyorum. Çünkü gerçekten bunları alıp başka bir çimene atıyorum. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. I use organic fertilizer. Evet arkadaşlar, şimdi size Toby hortum göstermek istiyor ve hortum İngilizce nasıl söylenir onu söylemek istiyor. Kendisi Amerikan Cocker Spaniel ve doğma büyüme buralı olduğu için. Hemen bakalım. Toby, what do you call these? Hoes. Buradaki domatesleri geçen sene ekmiştik. Bu sene iyi güzel domates verdiler. We planted these tomatoes last year. Şimdi bir kalıp öğretmek istiyorum size. Eğer birisi bahçecilikte çok iyi ise nasıl söylenir bu? To have a green thumb. Mesela she really has a green thumb. Her garden is beautiful diyebiliriz. Bu arada thumb baş parmak demek. Hazır parmakları gösteriyorken diğerlerini de göstereyim. Pointing finger, middle finger, ring finger, little finger. Başka ne söyleyebilirim? Mesela hangi sıklıkta çiçeklerini, bitkilerini suluyorsun diyeceğiz. Nasıl sorarız? How often do you water your plants? Buna da mesela cevap olarak diyeceksiniz ki gün aşırı suluyorum. Nasıl deriz? I water them every other day. Hatta bir de şey ekleyelim. Hani havaya bağlı. Depending on the weather. Büyük ihtimalle 3-5 tane böcek tarafından ısırıldım. I got bitten by multiple spiders or bugs, I don't know. Çok kullanılan bir deyim var, hemen onu da söylemek istiyorum. Barking up the wrong tree. Peygamber devesi böceği. Ay ne olduğunu unuttum. Yani yanlış ağaca havlıyorsun demek. Şu şekilde kullanabiliriz. You think I broke the vase but you're barking up the wrong tree. Yani vazoyu benim kırdığımı düşünüyorsun ama yanlış ağaca havlıyorsun. Yani ben yapmadım. Bir oradayım, bir buradayım. Gördüğünüz gibi çimenler yemyeşil. Bunu görüp de size şunu söylememek olmaz. Bir deyim var İngilizce'de. The grass is greener on the other side. Yani şöyle demek oluyor. Öteki taraftaki çimenler hep daha yeşildir. Peki ne anlama geliyor bu? Mesela siz bir şirkette marketing departmanında çalışıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya insan kaynaklarındakiler daha rahat. Oraya mı geçsem ben? İK mı yapsam? Yani grass is greener on the other side. Çünkü bilmiyorsun ama hep sana daha cazip geliyor. Oradaki koşulların daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Böyle bir deyim kullanabiliriz. Bu arada bu videolarda sizlere öğrettiklerimi ve daha fazlasını English Central uygulamasını kullanarak sizler de öğrenebilirsiniz. Gerçekten çok uygun fiyatlarla alanında uzman eğitmenlerden birebir özel dersler alabilirsiniz. Ve unutmayın, ilk kayıt olduğunuzda sizlere bir adet ücretsiz deneme dersi veriyoruz ve ilk özel dersinizi almış oluyorsunuz. Hem English Central uygulamasını sizler deneyimliyorsunuz hem de bizler sizlerin İngilizce seviyenizi öğrenmiş oluyoruz. English Central'a hala kayıt olmadıysanız açıklamadaki linke tıklayarak kayıt olmayı unutmayın. Bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you.